Yani burada beni gördüğünüz gibi bir Ece hayatı yok yani. Hani onu da söyleyebilirim. Ay bu yaşlarda o kadar değişti ki. Hakkımı arayan bir karakterim. Bu yüzden de çok sevilmem. Aşk çok güzel bir şey tabii ki. Hele tutkuyla bir aşk yaşamak. Dünyanın en keyifli ama en zor şeylerinden biri bence. İyi ki de yaşadım diyorum. Yani hatalarımı da iyi ki yaptım diyebiliyorum. Herkese merhaba, hepiniz Şov Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün yanımızda Siyah Kalbin Sumrusu, bizim de hayranlıkla izlediğimiz oyuncu Ece Uslu var. Merhabalar Ece Hanım. Merhaba Burcu. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kapadokya'mıza. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Gerçekten çok büyülü bir atmosferi varmış buranın. Biz de gelince hissettik onu gerçekten. Şimdi Sumru karakteriyle öncelikle başlamak istiyorum. Çok derin acılar yaşamış, birçok kadının belki kendinden bir şeyler bulduğu bir karakter Sumru. Bir meselesi olan bir kadın. Siz rollerinizi seçerken buna dikkat ediyor musunuz? Çünkü genelde bu tarz rollerde de daha önce sizi izledik. Sumru'yu kabul ederken de yine bunları göz önünde bulundurarak mı seçtiniz bu rolü? Hayır aslında. Yani tabii ki ben de çok daha farklı karakterleri, daha farklı hikayelerin içinde olmayı tercih ediyorum. Böyle olmadı ama gerçekten de sevdiğim bir karakter ve sevdiğim bir senaryo okudum. Dolayısıyla inandım işe yani. Dolayısıyla kabul ettim. Ama tabii ki şahsi olarak söylemem gerekirse açık açık daha farklı rolleri de bir oyuncu olarak oynamayı tercih ederim tabii ki. Peki Siyah Kalp'te şu ana kadar en zorlandığınız sahne hangisiydi? İlk önce çocuklarla karşılaştığım sahne diye düşünüyorum. Ama aslında Sumru'nun nihayete yani annesine açıldığı ve bütün hikayesini anlattığı sahne bence. Çok duygu yüklü bir sahneydi, evet. Yani çok zor tabii yani gömmüş kaç sene bütün acılarını unutmaya çalışmış. Çünkü yaşadığı şey gerçekten çok kolay bir şey değil. Yani hiç değil hatta. Dolayısıyla kendisine bambaşka bir hayat yolu çizmiş ve bunları tekrar bir şekilde su yüzüne çıkarmak zorunda bırakıldı karakter. Zordu. Etkilendiğim ve korktuğum bir sahne oldu açıkçası. Peki siz Sumru yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yani şu an Sumru her şey yeniden başladı. Sıfırdan kendine yeni bir sayfa açtı. Siz de her şeye sıfırdan başlayabilir miydiniz Ece Uslu olarak? Yani kendim olarak diyemem. Gerçekten insanın başına gelmesi lazım bir takım şeylerin. Onu yaşaması lazım. Bence zaten toplum olarak baktığımızda çok ataerkil toplum bir gözüksek de sistem bütün kadınları maalesef güçlü olmaya sürüklüyor. Yani Kesinlikle. elimizde olmadan mecburen güçlü oluyoruz ve hiçbir zaman gerçekten pes etmemek lazım. Doğrusuyla yanlışıyla kendimize inanmamız gerekiyor en başta. Cesaret ve cesur olmamız gerekiyor. Sumru'yu canlandırırken izleyiciye şu mesajı vermesini istiyorum dediğiniz bir mesaj var mı? Aslında biraz evvel de söyledim. Bence her zaman doğru ya da yanlış demeden kendi doğrumuz üzerinden cesur ve güçlü olarak hayatımıza devam etmek. Peki dizinin temel konularından biri de aşk aslında. Sizin aşka bakış açınız nasıl? Ay bu yaşlarda o kadar değişti ki. Yani aşk çok güzel bir şey tabii ki, hele tutkuyla bir aşk yaşamak. Dünyanın en keyifli ama en zor şeylerinden biri bence. Çok acı da çektiren bir şey çünkü aşk. Ama tabii ki o heyecan insanın hayatına bambaşka şeyler katıyor. Ama tabii böyle bir 10 senede bir her şeye bakışımız bile değişiyor bu hayatta. Dolayısıyla aşk bir tek iki kişiden ibaretmiş gibi bakmamak gerekiyor bence. Yaş aldıkça, olgunlaştıkça, hayatta bir takım daha farklı deneyimler yaşadıkça aşkı her yerde görebilir hale de gelebilir o insan aslında. Ne bileyim bir bitki dikmek, işte o ya da yediğin şeyin çekirdeğinden bir şeyi filizlendirmek bile insanı böyle mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. O bile aşk olabiliyor. Onun için bence herkese göre değişen bir şey. Ve her döneme göre de değişebilen bir şey aşk. Aslında dönem demişken şimdi onunla bağlantılı bir şey soracaktım. Sosyal medyada bir paylaşımımızı gördük. Yakın zamanda yaş gününüzde atmışsınız. 49'a tekme atıp işte 50. yaşıma bastım diye. Şimdi 50 yaş deyince bize göre yeni bir sayfa, yeni bir dönem gibi geliyor. Siz nasıl hissediyorsunuz şu an? Sanki hayatınızda yeni bir dönem başlamış gibi geliyor mu? Bence de öyle. Bana da öyle gibi geliyor. Ama aslında geriye dönüp baktığımda her 10 senede bir bu dönem yeni bir sayfa olarak açılıyor bence hepimize, ya da ben öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Yani zaman algısı da çok tartışılır bir şey tabii ki ama yani yaş da sayılar da o kadar önemli değil. Yani hayatta ne yaşadığın, ne deneyimlediğin,
seni nereye getirdiği çok daha önemli tabii ki. Peki siz şu an mesela olduğunuz yerde, geçmişe baktığınızda tatmin olma hissi var mı sizde? Hani bunları iyi ki yaşamışım, bugüne kadar böyle dolu dolu geldim diyor musunuz? Yani o da çok tartışılır aslında. Yani bir konu üstünden bambaşka bir şey söyleyebilirim. Başka bir konu üstünden çok daha farklı bir şey düşünüyor olabilirim. Ama dolu dolu yaşadım tabii ki. İyi ki de yaşadım. İyi ki de yaşadım diyorum. Yani hatalarımı da iyi ki yaptım diyebiliyorum bugün. Peki oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz? Öyle bir ben bunu hayaliniz var mı? ilkokuldan beri hep bildiğim bir şey var ya, ressam olurdum ya müzisyen ya sanatçı olurdum herhalde. Peki 35 yıldır sektörde olan biri olarak siz şunu sormak istiyoruz aslında. Genç oyuncu olmak isteyen adaylara ne söylemek istersiniz buradan? Çok zor bir şey çünkü ben 15-16 yaşında adımımı attım. Çok genç yaşta başladım ama o zamanlar tabii her şey çok farklıydı. Yani bu kadar çok dizi yoktu bir kere, yani vardı ama çok başka formatlarda işlerdi. Bu kadar çok oyuncu yoktu, bu kadar çok yönetmen yoktu, yapım şirketi yoktu. Ama şu an her şey o kadar farklı ve zor ki gerçekten öncelikle bu işi emin olmalılar. Bu işi gerçekten yapabilir miyim? İlgim gerçekten mi var? Meşhur olmak için mi bunu yapacağım yoksa gerçekten bu işi aşkla mı yapacağım? Çünkü hiç dışarıdan göründüğü gibi bir iş değil. Çok zor bir meslek gerçekten. Her mesleğin zorlukları var ama oyunculuk o kadar kolay değil. Yani burada beni gördüğünüz gibi bir Ece hayatı yok yani. Hani onu da söyleyebilirim. Dolayısıyla her adımında çok dikkatli adım atmalılar. Önce kendi kararlarını almalılar. Mutlaka doğru yerlere gitmeliler diye düşünüyorum. Şimdi Sumru karakteri çok haksızlığa uğruyor dizide. Bunu net bir şekilde her bölümde görüyoruz. Peki sizin hayatınızda yaşadığınız en büyük haksızlık neydi ve buna tepkiniz ne olmuştu? En büyük haksızlık neydi diye hiçbir şey gelmiyor. Çünkü birçok haksızlık yaşamışımdır. Onun için aklıma hiçbir şey gelmiyor ama yaşadığım çok haksızlık oldu. Ben de tepki olarak ne gösteririm Ece olarak? Ben susmam. Hakkımı arayan bir karakterim. Bu yüzden de çok sevilmem. Sevilmediğim taraflar da olur, çok sevenler de olur, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sesimi çıkarırım yani. Ben hakkımı arayan, sonuna kadar arayan bir insanım maalesef. Hele kandırılmaya, yalana hiç gelemem, hiç sevmem. Ama bunları yaşamıyor değilim, bayağı da yaşıyoruz yani hepimiz bence. Bence sistemle de alakalı şeyler var yani. Kesinlikle. Zaten enerji olarak izlerken de ses çıkaran, hakkını arayan bir kadın duruşu o kadar enerji yansıyor ki hani ben de bu cevabı alınca kafamdaki o çizilen profil tam oturdu. Aynen öyle. Bir set gününüzü merak ediyoruz. Nasıl geçiyor burada sabah uyandığınız andan itibaren? Kapadokya'da nasıl bir set günü geçiriyorsunuz? Sete çıkmadan önce, sahnelerden önce yaptığınız özel bir şeyiniz var mı? Bir toteminiz var mı? Yok, öyle bir şey yok. Tiyatroda yapıyorduk öyle totem oyuncu arkadaşlarla birlikte ama dizide pek öyle bir şey olmuyor. İşte sabah uyanıyorum, ilk işim kahve, Türk kahvesi. Onu içmeden ayılamıyorum. Bir kendime geliyorum. Ondan sonra işte o gün çekilecek sahnelerime bakıyorum. Bir gece bakıyorum, bir sabah bakıyorum tekrar. Ondan sonra işte köpeğim Mia var, yeni. 2 aydır birlikteyiz. Barınaktan aldım onu da. Çok tatlı bir kız. Onu gezdirebilirsem gezdiriyorum ya da zaten mutlaka sete götürüyorum onu. Çünkü çok çekinik bir hayvan. Dolayısıyla alışması da gerekiyor. Hani kalabalığın içine, insanların içine sokuyorum. Karavan da beni bekliyor. İşte arada Necip abi sağ olsun, karavanımın sahibi Necip abi gezdiriyor. Onun dışında sette işte muhteşem enerjimizle sete giriyoruz. Bazen yorgun oluyoruz. Sette işimiz biter, otele döner, makyajımızı siler, ertesi güne hazırlanırız gibi geçiyor aslında. Peki burada set dışında bir şey yapabiliyor musunuz Kapadokya'da? Burada bol bol vakit geçirebiliyor musunuz çalışmaktan? Nasıl geçiyor set dışında zaman? Yani set dışında işte ben artık ev gibi oldu benim odam. Çünkü ben çok az gidebildim İstanbul'a. Yani İstanbul'a diyorum, İzmir'de yaşıyorum zaten. 2 kere İstanbul'a, bir kere İzmir'e evime gidebildim. Şimdi bir de Mia geldiği için hani travmalı. Yolculuk, seyahat zaten çok zor olacak. Yani çünkü 11 saat İzmir. Git gel bir gün gidiyor zaten. İşte resim karalıyorum, işte müzik dinliyorum. Seramik yapıyorum, hamurları aldım falan böyle. Kendi kendime oyalıyorum kendimi, sevdiğim şeyler. Onun dışında da çok sevdiğim bir mekan var. Genellikle oraya gidiyorum. Peki son olarak buradan izleyicilere ve sizi sevenlere neler söylemek istersiniz? Çok uzun zaman oldu. Ekranlarda yoktum 4-5 senedir. Beni heyecanlandıran bir iş bekliyordum. Bir heyecanlandıran işin içindeyim şu anda. O yüzden Siyah Kalbi kaçırmayın. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz Ben yanıtlar için. teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık.
Biz kapatalım videoyu burada. Kapatıyorum. Ya ben size bakmaktan konuşamıyorum. Ya, Çok heyecanlandım. Ay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.